Evet efendim, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diyetisyen Elif Sena Kesmen. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Ben de gayet iyiyim. Bugün partnerim yok ama tabii yokluğunu hissetmiyor değilim aslında. Buradan Mehmet Bekir hocama da selamlarımızı iletelim. Acil şifalar dilerim kendisine. Kendisi birazcık rahatsız. Çok teşekkürler. Hocam şimdi biliyorsunuz ne başladı? Yaz geliyor değil mi? Hepimizde böyle bir telaş başladı. Sanki böyle oluyoruz. Kışın böyle birazcık daha kilo alıyoruz. Biraz daha karbonhidrata yöneliyoruz çünkü. Biraz böyle bahar, böyle havalar biraz ısınınca hemen bir yaz telaşı basıyor bizi. Bu dönemde de tabii böyle bir tek öğün beslenmeler aslında çok söz ediliyor. Aralıklı oruçtan çok söz ediliyor. Ben istiyorum ki bugün birazcık tek öğün beslenmeden konuşalım birlikte, tabii. olur mu? Şimdi peki tek öğün beslenme sizce doğru mu? Yani tek öğün beslenme dediğiniz gibi bu aralar çok fazla konuşulmaya başlandı. Tek öğün beslenmeyi sürekli yapmak aslında çok yanlış bir hareket. Ama tek öğün beslenmeyi haftada ya da ayda birkaç kez yapmak hem vücudumuz açısından hem de kendimiz açısından da sağlıklı bir hareket olabiliyor. Şu şekilde aslında etrafımıza baktığımızda birçok dini ritüelde de işte bedensel arınma, zihinsel arınma, düşünsel arınma gibi ritüeller bulunurken bedenin de bu şekilde arınması aslında sağlıklı olarak algılanıyor. Aslında bir nevi detoks gibi de diyebiliriz detoks gibi, buna. aynen arınma Çünkü programları o arada aslında. birazcık da vücudumuzdaki çöpler değil mi? Yani 12 Aynen. ve 14 saatten sonrasında bir otolog sistem devreye girdiği için birazcık vücudumuzdaki çöplerden de arınmış oluyoruz aslında. Tabii toksitlerin tamamen arınması yani gibi bir şey oluyor ve vücut için aslında sağlıklı oluyor. Ben şunu öneriyorum bireylere. Eğer bireyin kronik hastalığı yoksa ve fazla kilosu var ise ayda ya da haftada birkaç gün hani doğru bir şekilde beslenerek tek öğünde gayet rahat yapılabilir. Ama tabii hani buradan ekran başındaki izleyicilerimizi yanlış yönlendirmiş olmayalım. Hocam özellikle altını çizdi. Bu sürekli yapabileceğimiz bir şey değil. Sürekli belli yapılmayacak. zaman dilimlerinde ayda bir veya 15 günde bir yapabilirler mi? Ya aynen, yani haftada bir gün, işte 2 haftada 2 gün gibi, hani ayda belli zamanlarında kullanılabilir. Bunun dışında da kesinlikle kronik hastalığı var ise hani doktor tavsiyesi olmadan, bir uzman tavsiyesi olmadan yapılmasını önermiyoruz. Peki o zaman şimdi sizden alalım mı bir tane örnek menü tek öğün beslenmede? Tabii şöyle, aslında ben örnek menü anlatmak yerine o tek öğün beslenirken tabağımızın modeli, hani çünkü insanların sevdiği şeyler çok farklı. Hani damak tatları çok farklı. Ben böyle menü verince sanki onu yemek istiyorlarmış gibi düşünüyor. Kısıtlamayalım, açarak gidelim gruplarımızı. Tek öğün beslenirken kesinlikle tabağımızda protein grubu bulunması gerekiyor. Kas kaybı olmasın çünkü vücut yapı taşımız proteinden oluşuyor zaten. Tabii bunlar ne? İşte et, tavuk, balık, yumurta, peynir grubumuz bu tabak modelimizin içerisinde bulunması lazım. Mevsim sebzeleri vitamin ve mineral açısından bulunulması lazım ve bol miktarda bunların tüketilmesini öneriyoruz. Doygunluk hissini de arttırdığı için tek öğün beslenmede. Bunun dışında yine tam tahıllarımız vücudumuzda enerji kaynağı olarak yer vermemiz gerekiyor. Yani karbonhidratlara yer vermemiz gerekiyor. Gün içerisindeki enerjiyi karbonhidratlardan alsın ki kas kaybımız olmasın diye. Burada da yine işte tam buğdaydan yapılmış makarna olabilir, kineo olabilir, patates olabilir. Yine bu besinlerimizin hepsini böyle güzel süslü bir tabak ve dolu dolu bir tabakla tek öğün beslenmeyi öneriyoruz. Peki burada sınırsız yiyebiliyor aslında. Öyle bir şey diyebilir miyiz? Yoksa hani 150 gram protein örnek veriyorum. 200 gram protein. Yani bir şey var mı burada? Bir sınırımız var mı? Ya aslında böyle bireylere özgü oluyor. Mesela intermittent fasting de mesela bir arınma gibi düşünebiliriz vücudumuzda. Ve burada mesela hani evet bir öğünde karbonhidrat verdik, bir öğünde hani bunu dengeleyerek gitmemiz gerekiyor ve bu bireye özgü oluyor. Hani ben şimdi size vereceğim protein miktarıyla bir başka bir beyefendiye vereceğim mesela bir bayanla bir erkeğe vereceğimiz protein miktarı karbonhidrat miktarı çok fazla değişiyor. Ya da yaşa bağlı yine bu değiştiği için hani şu anda bu ölçüyü vermem pek doğru olmaz diye düşünüyorum. Peki o zaman konuşalım biraz da. Bir yaş sınırımız var mı burada? Tabii. 20 yaş altındaki bireylerde hiçbir şekilde biz tek öğün beslenmeyi önermiyoruz. Çünkü büyüme ve gelişmenin pik yaptığı 0-18 yaş evresine biz işte ergenlik, çocukluk dönemi diyoruz ve burada çocuklarımız ya da ergenlerimiz ne kadar kilolu olsalar bile vücudumuzda eksik besin alımı olmaması için, büyüme ve gelişmenin tam olması için biz orada bile önermiyoruz. Hani 3 ara öğünü 18 yaşına kadar, 20 yaşına kadar yapalım. 20 yaştan sonra tek öğün beslenmeyi bireye özgü düzenlenerek yapılmasını öneriyoruz. Ben şimdi bu gençlere biraz şöyle üzülüyorum. Çünkü bir kere ortada biliyorsunuz
çok moda ve aslında metabolizmayı çok bozan diyet formülleri var. İşte 3 günde 3 kilo verdiren, 5 günde 5 kilo verdiren ve gençler arasında da bu biliyorsunuz çok fazla yani talep mi görüyor diyeyim, birbirlerini de bu konuda birazcık çünkü örgütlüyorlar aslında. İşte bizim kliniklere mesela geliyor, işlem yaptıracak, annesi getiriyor, bayılabiliyor. Neden bayılıyor? Diyor ki yani beni dinlemiyor asla, aç geziyor. O yüzden hakikaten mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekiyor. Tabii ki fazla kilo olmasın değil mi? Her şeyden önce sağlık için zaten fazla kilolu olmamamız gerekiyor. Estetik kaygıdan ziyade sağlığımız için çok önemli. Hele ki büyüme çağında. Ama mutlaka bir uzmandan destek almak lazım. Ve bu moda diyetlerle çok ilgilenmemek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü orada aslında bir su kaybı yaşıyoruz değil mi hocam? Verdiğimiz aslında bir yağ kaybı değil bu moda diyetlerde. Ya moda diyetlerde şöyle bir şey oldu. Hani evet çıkıyor bazen böyle ben bir yani bu alanda olan biri olarak hani bunu nasıl yiyebiliyorlar ya da bu şekilde nasıl beslenebiliyorlar? Ya tek tip oluyor yani 3 öğün çorba, bu çorbanın içerisi tek tip yani vücutta kas kaybı oluyor, yağ kaybı oluyor, evet mineral kayıpları oluyor ve hani genç yetişen bir bireydi. Daha sonrasında bir bakıyoruz işte doktorlardan geldik özellikle kız çocuklarında kadın doğumdan gelip işte polisik over sendromları gibi rahatsızlıklar çıkıyor. Erkeklerde yine aynı şekilde belli problemler çıkıyor. İşte sakal çıkmaması oluyor, saç dökülmeleri oluyor. Hani bu tarz beslenmeleri hiçbir şekilde önermiyoruz ve bu tamamıyla birazcık psikolojik açıdan hani o işte büyüyorum, güzelleşeyim. Birazcık da sosyal medya bunu gençlerimize tetiklemeye başladı. Sosyal medyanın dayatması değil mi? Herkes zayıf olmalı. İşte herkes çok formda olmalı gibi. O yüzden gençler tabii bundan çok etkileniyor. Aynen. Ama bireyin önemli olan sağlıklı olduğu kilo kendisi için ideal kilodur diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru düşünüyorsunuz hocam. Buradan da değil mi gençlerimiz zaten aydınlatmış olduk. Mutlaka gelsinler size müracaat etsinler. Fazla kiloları varsa birlikte verirsiniz. Hocam bir de tabii folik asite gelelim. Yani özellikle hamileler hamile kalmadan önce değil mi bir folik asit başlıyor. Hamilelik döneminde çok kullanılıyor. Bazen düşünüyorum bu Z kuşağının bile hani çünkü 15-20 yıldır aslında çok yoğun kullanımı diye düşünüyorum folik asitin veya işte şimdiki çocukların bu kadar gerçekten hiperaktif olmalarının altında yatan sebep bu kadar fazla folik asit kullanımı olabilir mi? Benim böyle bir düşüncem var. Birazcık vücuttaki yeri ve önemini konuşalım mı folik asitin? Tabii. Ya aslında folik asit B grubu vitaminidir ve B grubu vitaminle folik asitin şöyle bir önemi var. Vücudun hücresinde yani vücut hücrelerinde yani sağlıklı kan yapımında ve onarımında görev alıyor ve aynı zamanda folik asit hücre yapı onarımları, DNA sentezleri gibi genetik sentezlerin onarımında, yapımında birçok yerde görevli. Özellikle hamilelikte bunun kullanılmasının sebebi de nöral tüp defekti sağlaması. Nöral tüp defekti dediğimizde işte anensefali gibi birçok hani beyinsel ve omurilik ile alakalı rahatsızlıkların olmasından kaynaklı oluyor. Vücutta folik asitin yine eksik olması bir depresyon belirtisi olabiliyor diyoruz. Yani folik asit aslında vücudumuzda şöyle özetleyelim genel anlamda da. Evet bir B grubu vitamini, evet vücudun sağlıklı kan yapımı için çok önemli. Genetik materyallerimizin aktarımında çok önemli ve hani beyinsel, zihinsel gelişim için anne karnı çok önemli bir yer kapsadığı için aslında folik asit tüketimine öneriliyor. Peki hangi besinlerde bulunur folik asit? Folik asit aslında birçok besinde bulunmakta. Şöyle özetlersek de işte tahinde bulunuyor, pekmezde bulunuyor, yumurta, ciğerde bulunuyor. Bunun dışında işte Brüksel lahanası, ıspanak, brokoli gibi şeylerde, kaju, yer fıstığı, kabak çekirdeğinde yine, avokadoda. Hepsini de çok severim muzda, hocam, en sevdiklerimde zaten. Aynen avokadomuzda birçok şeyde bulunabiliyor ve biz bunu hani gebelik döneminde böyle öğünlere dağıtarak ara ve ana öğünlerde çok rahatlıkla verebiliyoruz. Peki hocam bir de şeye gelmek istiyorum. Yine büyüme dönemindeki çocuklara bir dönelim istedim. Gençlerimize ya da özellikle. Şimdi beslenme sonucu yani eksik beslenme sonucu oluşulabilecek olan problemlerin üzerinden biraz geçelim mi? Yani büyüme döneminde eksik beslenme sonucu ilk önce çocuklarımızda şunu görüyoruz. Yorgunluk, halsizlik, çok kolay enfeksiyona yakalanıyorlar. Çünkü vücutları hastalıklara karşı çok açık oluyor. Hastalandıklarında çok zor iyileşmeye başlıyorlar. Veya işte bir yerleri yaralandıklarında yaraları çok zor iyileşiyor. Bunun dışında daha demin bahsetmiştik yine işte deriyle alakalı, işte ciltle alakalı problemler yaşanabilir. Çünkü deri elastenliğini kaybediyor burada. Bunun dışında saç dökülmesi, saç kırılmaları yine
da burada çok fazla olabiliyor. Çok ileri derecede eksik beslenen bu büyüme dönemindeki çocuklarımızda üreme organları üzerinde etkisi oluyor. Kısırlık olabiliyor. Yine bunun gibi ciddi problemlerden birisi solunum, kalp ve akciğer yetmezliği gibi problemler görülebiliyor çocuklarımızda. Tabii burada ebeveynlere ne öneriyorsunuz? Çünkü gerçekten çocuklarda artık şöyle bir durum var. Biraz çok fazla fast food kültürü var. Evet. Değil mi? Çok fazla karbonhidrat tüketimi var. İşte pizzadır, başka şeydir gibi. Aslında şöyle ağaç yaşken eğilir dediğimiz bir atasözümüz var. Ben bunu çok seviyorum çünkü çocuklarımız 1 yaşından itibaren aslında katı gıdaya, ek gıdaya geçiş sağlıyorlar ve biz burada ne kadar sebze, meyve, et gruplarının hani birçok grubu denetip de damak tatlarını burada ortaya döktüğümüzde şöyle bir şey oluyor. Çocuklarımız her türlü damaklarına farklı farklı tatlar elde ediyor ve ileriye yönelik işte 5 yaşında kendi kendilerine yemeye başladıklarında işte 1 yaştan sonra besinlere dokunarak belli şeylerle yine devam ettiklerini besinleri ilk başta sevdirmek. Bunlara ceza ödül sistemi değil de sevdirerek devam ettiğimizde çocuklar hani dışarıda evet birazcık fast food tüketimi olabiliyor ister istemez çünkü dershane, sınav zamanları falan filan derken dışarıda tüketimler fast food oluyor. En azından evde akşam yemeklerinde buna şey yapabilirler. Bunun dışında da yine ebeveynlerimize önerim besini yemek için zorlamamaları. Hani 17-18 yaşına kadar hiçbir besini bunu ye, şunu ye değil de çocuklarımız hani sevdiği ve sağlıklı şeyleri bir araya getirerek beslenme gibi düşünebiliriz. Evet evde bir kendimiz sağlıklı bir şekilde patates kızartması yaptık ya da fırın patates yaptık. Yanında da işte fırında bulunan bir ızgara sebze olabilir. Haşlanmış bir sebzeyle. Hani onların seveceği baharatlarla tatlandırarak tükettirmeye çalışmamız hem ebeveynlerin birazcık vicdanı rahat olmuş Kesinlikle. olacak burada. Hem de çocuklarımız için sağlıklı büyüme gelişmesi sağlanmış olacak. Ailede sofra kültürünün olması, meyve saatlerimizin olması, işte akşamları ebeveynleri olarak çocuklarımızın önünde süt ve süt ürünleri tüketmeye çalışmamız yine. Çünkü gördüklerini yapmak istiyorlar. Bunlar hep çocukluktan gelen alışkanlıkları ileriye yönelik de ilerletmiş oluyoruz aslında. Peki hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür İyi ki geldiniz. ederim. Çok Sağ teşekkür ederiz. Evet efendim 8'de Sağlığın bugünkü konuğu diyetisyen Elif Sena Kesmen'di. Kendisi bize çok kıymetli bilgiler verdi. Tek öğün beslenme nedir bunu konuştuk. Tek öğün beslenmede bir yaş sınırı var mıdır efendim bunu konuştuk. Folik asitten söz ettik. Folik asit hangi besin gruplarında bulunur bunu konuştuk. Bir de tek öğün beslenme için bize muhteşem bir örnek menü verdi aslında. Kendisine verdiği bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor efendim.